Şu an sahip olduğunuz her şeyi unutun. Evinizi, telefonunuzu, güvenliğinizi, hatta kıyafetlerinizi bile. 40 bin yıl önce zifiri karanlık bir ormandasınız. Etrafınız sizi parçalamak için bekleyen dev yırtıcılarla çevrili. Ne pençeleriniz var, ne de keskin dişleriniz. Doğa için siz sadece kolay bir avsınız. Milyonlarca yıl önce Afrika savanlarında hayatta kalma mücadelesi veren yüzlerce türden sadece biriydik. Ne keskin pençelerimiz vardı, ne de zehirli dişlerimiz. Gecenin karanlığında korkuyla titreyen, av olmaktan başka bir kaderi yokmuş gibi görünen zayıf bir canlıydık. Ama bir şeyler değişti. O korku yerini meraka bıraktı. O zayıflık aklın ateşini harladı. Peki nasıl oldu da o savunmasız avdan gezegenin efendisine dönüştük? Bu inanılmaz dönüşümün sırrı neydi? Üstelik yalnız değildik. Neandertaller, Denisovalılar, Homo erectus. Dünya bizim gibi düşünen, alet yapan, ateş yakan kuzenlerimizle doluydu. Onlar bizden daha güçlü, soğuğa daha dayanıklıydı. Ama bugün hiçbiri aramızda değil. Tarihin sisli sayfalarında kaybolup gittiler. Diğer tüm insan türleri yok olurken biz neden hayatta kaldık? Bizi diğerlerinden ayıran o kritik fark neydi? Genlerimizde mi, aletlerimizde mi? Yoksa zihnimizin derinliklerinde yatan bir kıvılcımda mı gizliydi bu sır? Onların yok oluşu kaçınılmaz bir doğal seçilim süreci miydi? Yoksa biz, Homo sapiens, gezegeni miras almak için kendi ailemizi mi yok ettik? Mağara duvarlarındaki o el izleri bir vedanın mı, yoksa bir fethin mi kanıtı? Bu bir şans mıydı? Yoksa tarihin en büyük cinayeti mi? Bu sorunun cevabı, insan olmanın ne anlama geldiğine dair en temel gerçeği barındırıyor olabilir. Her sabah uyandığınızda, kalabalık bir caddede yürüdüğünüzde, sevdiklerinize sarıldığınızda, bu uzun ve kanlı mirasın bir parçası olduğunuzu unutmayın. Her birimiz, sayısız nesil boyunca verilen o acımasız mücadelenin birer sonucuyuz. Atalarımızın korkuları, umutları, zaferleri ve belki de suçları DNA'mıza kodlanmış durumda. Bugün aynada gördüğünüz o yüz, milyonlarca yıllık bir vahşetin ve zekanın hayatta kalan tek mirasçısı. O gözler hem bir avcının keskinliğini hem de bir sanatçının hayal gücünü taşıyor. Şimdi geçmişin gölgelerine dalıp türümüzün kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkma zamanı. Kendi kimliğimizin, zaaflarımızın ve en büyük potansiyelimizin ardındaki gerçeği keşfetmek için. Bu sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda kendimizi anlama çabasıdır. İnsanlığın en karanlık ve en ihtişamlı hikayesine hoş geldiniz. Her şey bir tercih ile başladı. İnsanlık tarihinin en temel, en dönüştürücü tercihiyle. Bu, ne bir kralın fermanı ne de bir filozofun aforizmasıydı. Bu varoluşun en saf, en ilkel haliyle, hayatta kalma içgüdüsüyle verilmiş sessiz bir karardı. Milyonlarca yıllık bir evrimsel uykudan uyanışın ilk anı, ilk bilinçli adımıydı. O an, savananın kavurucu sıcağında, toza ve rüzgara karışan bir fısıltı gibi geleceğin tüm potansiyelini içinde barındırıyordu. 4 milyon yıl önce, Afrika'da bir grup primat, güvenli ağaçları terk edip tehlikeli düzlüklere indi. Ağaçların gölgesi, tanıdık dalların sağlamlığı, yaprakların hışırtısı artık geride kalmıştı. Onları bu radikal karara iten neydi? Belki de iklim değişiyor, ormanlar geri çekiliyor, onları yuvadan yuvaya değil, bilinmeyene doğru itiyordu. Belki de kaynaklar tükenmiş, rekabet artmıştı. Ya da belki sadece merak, ufuk çizgisinin ardında ne olduğunu görme arzusu. Bu bir sürgün değil, bir keşifti. Güvenliğin prangalarından kurtulup, özgürlüğün ve tehlikenin kucağına atılan cesur bir adımdı. Nedenini bilmiyoruz. O ilk öncülerin zihninden geçenleri, kalplerindeki korkuyu veya umudu asla tam olarak anlayamayacağız. Yazılı tarih yok, geride bırakılmış bir günlük yok. Sadece kemikler, taş aletler ve milyonlarca yıllık sessizlik var. Bu sessizlik en büyük gizemimiz. Bizi biz yapan o ilk kıvılcımın, o ilk bilinçli tercihin ardındaki motivasyon, antropolojinin ve felsefenin ebedi sorusu olarak kalmaya devam ediyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Ayağa kalktığımızda kaderimiz değişti. 4 ayak üzerindeyken sadece toprağı, bir sonraki adımı, en yakındaki tehdidi görüyorduk. Ama 2 ayak üzerine doğrulduğumuz o an dünya genişledi. Ufuk açıldı. Sadece avcıyı veya avı değil, yıldızları, dağları, fırtınaları da gördük. Perspektifimiz değişti ve bu her şeyi değiştirdi. Artık sadece hayatta kalmıyorduk. Gözlemliyor, planlıyor ve hayal ediyorduk. Ellerimiz serbest kaldı. Artık yürümek için birer destek değillerdi.
Bu eller, zihnin yeni hizmetkarları oldu. Dokunmak, hissetmek, kavramak, şekil vermek için özgürdüler. Bir dalı, bir taşı, bir meyveyi incelemek için. Bu, soyut düşüncenin somut dünyayla ilk temasıydı. Ve eller serbest kaldığında, beyin hayal kurmaya başladı. Artık sadece doğaya uyum sağlamayacaktık. Doğayı bükmeye başlayacaktık. O serbest kalan eller, beynin kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek araçlar olacaktı. Taşı yontup keskin bir alet yapacak, ateşi kontrol altına alıp karanlığı aydınlatacak, toprağa ekip medeniyetler kuracaktı. O ilk adım, o ilk doğrulma, sadece bedensel bir eylem değildi. O zihnin ayağa kalkışı, hayal gücünün şafağı ve insanın kendi kaderini yazmaya başladığı anın ta kendisiydi. Milyonlarca yıl önce Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında hayatta kalma mücadelesi veren atalarımız için her gün yeni bir sınavdı. Ne keskin pençelerimiz vardı, ne de güçlü çenelerimiz. Avcı değil, avdık. Zayıftık. Gecenin karanlığında sığınacak bir yer arayan, gündüzün yakıcı güneşinden korunmaya çalışan, her an bir avcının pençesine düşme korkusuyla yaşayan varlıklardık. Diğer canlıların artıklarıyla beslenmek, en büyük yırtıcılarla aynı su birikintisinden su içmek zorundaydık. Bu acımasız dünyada varlığımız pamuk ipliğine bağlıydı. Ama rakiplerimizin sahip olmadığı bir şeye sahiptik. Taşlar. Çevremizdeki en sıradan, en bol malzeme, kaderimizi değiştirecek gücü içinde saklıyordu. Bu cansız, soğuk kayalar, zihnimizde parlayan bir kıvılcımla birleştiğinde, hayal bile edemeyeceğimiz bir potansiyelin kapısını araladı. Onları sadece fırlatmakla kalmadık. Onlara şekil vermeyi, onları birer uzvumuz haline getirmeyi öğrendik. Bu, zekanın kaba kuvvete karşı ilk zaferiydi. Keskinleşen taşlar, ilk bıçaklarımız oldu. Artık sadece leş yiyicilerle rekabet etmek zorunda değildik. Bu basit ama devrim niteliğindeki aletler sayesinde en kalın derileri bile kesebiliyor, etleri kemiklerden ayırabiliyordur. Bu, beslenme zincirindeki yerimizi sonsuza dek değiştiren bir adımdı. Elimizdeki bu keskin kenar sadece bir alet değil, aynı zamanda bir irade beyanıydı. Artık doğanın insafına terk edilmiş değildik. Doğayı kendi lehimize çevirmeye başlamıştık. Hayvanların ulaşamadığı kemik iliğine ulaştık. En güçlü çenelerin bile kıramadığı kemiklerin içinde saklı olan o zengin besin kaynağı artık bizim için erişilebilirdi. Bir taşla başka bir taşa vurarak yarattığımız bu basit teknoloji bize doğanın en korunaklı kasalarından birini açan anahtarı vermişti. Bu sadece bir yemek değil, evrimin yakıtıydı. Bu yüksek protein beynimizi bir süper bilgisayara dönüştürdü. Her lokma, kafatasımızın içindeki o karmaşık organı besledi, büyüttü ve daha karmaşık hale getirdi. Nöronlar arasında yeni bağlantılar kuruldu, düşünce daha soyut, planlama daha karmaşık hale geldi. Bu, sadece bedensel bir evrim değildi, bilincin şafağıydı. Alet yapmak, alet yapmayı düşünmek, geleceği planlamak, hepsi bu değerli besin sayesinde mümkün oldu. Beynimiz, hayatta kalma savaşındaki en büyük silahımız haline geliyordu. Ama asıl devrim, bir gece yarısı gökten düşen bir yıldırımın bir ağacı tutuşturmasıyla geldi. O ana kadar ateş, sadece korkulan, kaçınılan, yıkıcı bir doğa gücüydü. Gökyüzünü yaran o kör edici ışık ve ardından gelen kulakları sağır edici gök gürültüsü her zaman dehşet demekti. Ancak o gece, yıkımın ortasında bir fırsat doğdu. Yanan ağaç, karanlığa ve soğuğa karşı beklenmedik bir armağandı. Ateş. O bizim ilk evcil hayvanımız ve en büyük koruyucumuz oldu. İlk başta korkuyla yaklaştığımız o dans eden alevleri kontrol altına almayı, onu beslemeyi ve yaşatmayı öğrendik. O artık gökten gelen bir felaket değil, bizim tarafımızda olan bir güçtü. Bize sıcaklık, ışık ve en önemlisi güvenlik sunan bir müttefik. Ateşin etrafında toplanmak, sadece fiziksel bir sıcaklık değil, aynı zamanda sosyal bir bağın da başlangıcıydı. Karanlık artık o kadar da korkunç değildi. Gecenin yırtıcıları artık görünmez bir duvarla çevrelenmiş kampımıza yaklaşamıyordu. Ateşin ışığı binlerce yıldır süren korku saltanatına son vermişti. Artık gece sadece saklanmak ve titremek için bir zaman dilimi değildi. Hikayelerin anlatıldığı, bağların güçlendiği, yarının planlandığı bir zamana dönüşmüştü. İnsanlık, ateşin ışığında kendi geleceğini şekillendirmeye başlamıştı.
Şimdi bu vahşi başlangıçtan modern dünyaya uzanan o 7 milyon yıllık köprüden beraber geçelim. Hazırsanız 10 dakika belgesel başlıyor.